Herkese merhaba. Bugün bu içeriğimizde Sovyetler Birliği yeniden dünya üzerinde var olup bütün Avrupa Birliği ülkeleriyle savaşacağı bir senaryo yapacağız. Şimdi videomuza başlarsak ilk olarak Sovyetler Birliği bir anda geri döndüğü için 15 farklı bağımsız ülke onun hakimiyeti altına geçti. Avrupa Birliği'nde ise mevcut 27 farklı ülke olsa da Sovyetler geldiği için Estonya, Letonya ve Litvanya ülkeleri otomatikmen ona geçti ve böylece AB'nin üye sayısı 24'e düştü. Bu durum Avrupa Birliği'nde sorunlara yol açtı ve bu nedenle çok geçmedi ki önce Avrupa sonra da Sovyetler birbirlerine karşılıklı olarak savaş ilan ettiler. Öncelikle bütün AB üyeleri ortak bir karar aldı ve sınırdaki karakol görevi gören Finlandiya, Polonya, Slovakya, Macaristan ve Romanya'ya tam 250 bin civarında profesyonel askeri personel gönderdiler. Bu orduların içinde sniper'ı çok iyi kullanabilen eğitimli Avrupa askerleri de bulunuyordu. Derken AB ordusu bu sınır karakolu gören ülkeleri adeta yıkılmaz bir güç durumuna getirmek istiyordu ve bunu yapmak için 50 adet hava savunma sistemi ve 1000 adet de zırhlı tanklar yolladılar. Sovyetler Birliği ise savaşa hazırlık için Avrupa sınırlarına 300 bin asker, 100 hava savunma ve 3000 de tank gönderdiğini duyurdu. Böylece savaşın çıkması adeta bir kıvılcıma bakıyordu ve çok geçmedi ki Sovyetler ordusuna tankları ateşleme emri verdi ve böylece AB toprakları vurulmaya başlandı. Bunun üzerine Avrupa'da kendi tanklarını ateşlemeye başladı ve ilk başta bu sınırlarda büyük bir tank savaşı başlayarak bombardımanlar devam ediyordu. Avrupa Birliği'ndeki ülkelerin çoğu aynı zamanda NATO üyesiydi ve bu yüzden Birleşik Krallık, Norveç, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri gibi 4 ülkede otomatikmen Avrupa'nın yanında yer aldı. Fakat bu böyle olsa da Sovyetler Birliği'nin de Çin Halk Cumhuriyeti ve Kuzey Kore gibi hem nükleer hem de ekonomik güçteki müttefikleri de bulunuyordu. Bu yüzden durumun ciddiyeti oldukça yükselmişti. Ancak buna rağmen ilk olarak bu arada Sovyetler ordusu Polonya üzerinden giriş yaparak toprak ele geçirmeye başlamıştı. Amerika bu arada Avrupa Birliği'ne tam 270 bin civarında askeri personel göndermeye başladı. Böylece ABD bu müttefiklerine bir çağrı yaparak taktik veriyordu. Yani diyordu ki ilk olarak biz ordumuzu Romanya tarafındaki sınırlara yerleştireceğiz. Siz de askerlerinizi İskandinavya sınırlarına yönlendirin çağrısı yaptı ve ilk olarak Amerikan ordusu Romanya sınırları üzerinden karasal olarak Sovyet ordusuyla çatışmalara başladı. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra ABD ordusu buradan toprak ele geçirmekteydi. Avrupa Birliği ise bütün üyelerinden 200 bin civarında bir ordu daha topladı ve onları da Norveç ile Finlandiya sınırlarına yönlendirdi. Bu sırada Sovyetler Polonya üzerinden toprak ele geçirmeye devam ederken Avrupa'da Finlandiya'nın bütün sınır hattı üzerinden ilerlemeye başlamıştı. Ayrıca Norveç topraklarına gelen Avrupa ordusu buradaki Sovyetleri de püskürterek o da aynı şekilde topraklarını büyütüyordu. Bu sırada Türkiye, Azerbaycan'ın artık Sovyetler Birliği'nin elinde olduğunu fark ettiği ve Azerbaycan'ı kurtarmak için sınırlarına yaklaşık 200 bin civarında Türk askerini gönderdi. Böylece bu sınırlarda büyük bir güç bulunduruyordu Türkiye. Sovyetler Birliği birçok cephede savaşsa da hala Türkiye'ye karşı koyabilecek ordusu vardı. Bu sırada Türkiye, Sovyet sınırlarına karşı hem karadan askerleriyle hem de havadan bombardımanlarla karşılık veriyordu. Bunu fark eden Sovyetler Birliği ise yaklaşık 300 bin civarında askeri gücünü Türk ordusunun karşısına yolladı ve burada da devasa bir askeri hareketlilik yaşanıyordu. Amerika Birleşik Devletleri ise ilerleyişler yapa yapa Moldova'yı ve Ukrayna'nın bazı sınır bölgelerini Sovyetlerden kurtararak Avrupa ordusuna kattı. Tank savaşları da bu arada devam ederken her iki tarafın da birbirlerine ağır bombalamalarından dolayı şehirleri tahribat yaşıyordu. Bu arada Sovyetler Birliği Polonya üzerinde hala ilerlemekteydi ve sonunda bütün Polonya topraklarını ele geçirip hakimiyeti altına aldı. Norveç ve Finlandiya üzerinden ise Avrupa Birliği ordusu geliyordu ve çok geçmeden Karelia Oblastı bölgesinin tamamını ele geçirmiştiler ve St. Petersburg gibi büyük mega kentin de alınmasına çok yaklaşılmıştı. Fakat bu sırada Sovyetler Birliği'nin bir planı bulunuyordu. Derken çok geçmedi ki savaş gemilerini Norveç denizi kıyılarına getirdi ve buradan İskandinavya ülkelerine füzeler fırlatmaya başladı. Fakat Avrupa'nın bu bölgeye yerleştirdiği hava savunma sistemleri çoğu Sovyet füzesini düşürünce bu kez balistik füzelerini kullanmaya karar verdiler. Bu tür füzeler çok hızlı bir şekilde hareket edebildiği için hiçbir hava savunma tarafından düşürülemez olan füzelerdi. Derken Sovyetler İskandinavya topraklarına ağır bir füze yağmuruna tutmaya başladı. Bu füze atışları bir süre boyunca devam etti ve sonucunda İsveç, Norveç ve Finlandiya ülkelerine büyük kayıplar verdirdi. Sovyetler Birliği Avrupa ordusunun St. Petersburg gibi bir kenti ele geçirmesini asla istemiyordu. Bu yüzden büyük bir askeri güç daha kullanarak karşılarına ordu gönderimi gerçekleştirdi. Sovyet gemileri de bir yandan füzelerle vurduğu için işi çok kolaylaşmıştı. Bu yüzden bu bölgede Avrupa ordusunu geriye doğru püskürtmeye başladı ve çok kısa bir süre içerisinde onları topraklarından tamamen çıkardı. Daha sonra da hem
Norveç hem de Finlandiya arazilerinden de ilerleyip ele geçirmeye başlamıştı. Bir süre sonra Finlandiya'nın İsveç ile olan sınırına kadar gelmişti Sovyetler. Bu arada Türkiye, Azerbaycan bölgesinde yaşayan Azerbaycanlılara bağımsızlığınız için direnin çağrısı yaptı. Böylece çok geçmedi ki Azerbaycanlılar da bunu kabul ettiler. Bununla birlikte Kafkasya'da bulunan bölgede iç çatışmalar çıkmaya başladı ve bir yandan da Sovyet ordusu ile Türk ordusu çatışıyordu. Bu bölgede iç kargaşa çıkması Türkiye'nin işine yaradı ve Sovyet topraklarından ilerlemeye başlamıştı. Türkiye, Sovyetler kontrolündeki Ermenistan ve Gürcistan sınırlarından geliyordu. Azerbaycan'ın da yardımlarıyla birlikte kısa süre içerisinde Türkiye, eski Ermenistan ve Gürcistan ülkelerini Sovyetlerin elinden çıkartarak kendi hakimiyeti altına aldı. Bunun üzerine Azerbaycan'a da giriş yapan Türk ordusu orayı da ele geçirip bağımsız hale getirdi ve bağımsız bir Azerbaycan yeniden kuruldu. Böylece Azerbaycan Türkiye'ye övgü yağdıran açıklamalar gerçekleştirdi ve diyordu ki sonuna kadar sizin arkanızdayız şeklinde destekleyici sözler sarf ettiler. Ancak İskandinavya tarafında Sovyetler hala çok güçlüydü ve kısa süre içerisinde Finlandiya'yı tamamen ele geçirip İsveç'e de saldırmaya başlamışlardı. Amerika Birleşik Devletleri ise eski Ukrayna bölgesinden toprak ala ala Dnieper Nehri'nin batısını ve Kırım'ı kuşatmış durumdaydı. Avrupa ordusu ise Sovyetlerin Polonya işgalini durdurmak için aynı şekilde kritik Sovyet üslerine balistik füzeler fırlatmaya başlamışlardı. Durum bu olduğu için Sovyetler Polonya'da kayıplar vermeye başladı. Avrupa Birliği ordusu bunun üzerine Polonya'nın her bir sınırına ordusunu yerleştirerek adeta etrafını sardı. Böylece her yerden saldırı geliyordu Sovyet ordusuna. Ancak İskandinavya bölgesinde büyük bir güce ulaştığından İsveç ve Norveç'ten toprak ele geçirmeye başlayan Sovyetler Birliği, Norveç'te Trondheim kentine kadar, İsveç'te ise direkt olarak başkent Stockholm'u ele geçirerek düşürmeyi başardı. Böylece İsveç yönetimini eline aldığı için bütün topraklarını kendine bağladı. Kafkasya'da Türkiye topraklarını büyütmüş durumdayken Polonya cephesinde ise Sovyetler zor durumlar yaşıyordu. Çünkü Avrupa Birliği burayı her yönden kuşatmıştı ve ilerleyişlerle geri kurtarmaya başladılar. Bu arada Sovyetler Birliği burada hemen sınırda yer alan Norveç başkenti Oslo'yu da ele geçirmesiyle birlikte bütün Norveç'i de kendi toprakları arasında kattı ve böylece tüm İskandinavya ülkeleri onun hakimiyeti altına alındı. Amerika Birleşik Devletleri ise savaş uçaklarını getirdi ve görünmez F-35 uçaklarıyla Sovyet topraklarını genel olarak vurmaya başladı. Bunun üzerine Sovyetler Birliği ise kendi hayaletlerini gönderdi ve Amerika'nın ele geçirdiği yerleri vuruyordu. Bu sırada Çin ve Kuzey Kore'de ona arkadan her türlü desteği veriyorlardı ve sürekli asker ve askeri malzemeler göndermekteydiler. ABD-Sovyet arasında hava savaşı Ukrayna bölgesinde devam ederken Avrupa Birliği ise Polonya'yı tamamen geri kurtarmayı başarmıştı. Fakat sadece burayı kurtarmak Avrupa Birliği'ni durdurmayacaktı ve ilk olarak Kaliningrad bölgesine buradaki ordularını yolladılar. Bu bölgede mevcut Avrupa'nın 386 bin civarında askeri vardı ve Sovyetlerin ise 350 bin civarındaydı. Karşılıklı çatışmalar devam ediyordu. Ancak bu sırada Sovyetler Birliği'nin bir planı daha vardı ve uygulamaya sokarak Kuzey Denizi bölgesine savaş gemilerini getirdi ve Danimarka'yı füze yağmuruna tutmaya başladı. Bu Sovyet balistik füzeleri çok geçmedi ki Danimarka topraklarında büyük bir hasar bıraktı. Sovyetler Birliği İskandinavya topraklarında toplam 500 bin civarında asker bulunduruyordu ve bu sebeple buradan biraz ordu alarak Danimarka'ya getirdi. Ardından bir kısım toprak aldıktan sonra Avrupa ordusu da bunun üzerine Danimarka tarafına da asker göndermek zorunda kaldı. Böylece yine burada devasa karasal çatışmalar başlamıştı. Bu arada Birleşik Krallık ve Fransa Sovyet gemilerine karşı bir misilleme yaptı ve karşısına kendi gemilerini gönderdi. Böylece burada da bir deniz savaşı başlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri ise Ukrayna bölgesini tamamen ele geçirmeyi başardı ve Sovyetlerden temizledi. Bu arada Avrupa Birliği ordusu ise Kaliningrad'ı ele geçirdi ve daha sonra Litvanya üzerinden de ilerleyişlere başladı. Sovyetler Birliği odak noktasının büyük bölümünü Danimarka üzerine vermişti. Fakat buna rağmen yine de Orta Avrupa'da da ordusu vardı. Ancak Amerika ve Avrupa'nın bir oluşu onu bu tarafta çok zorluyordu. Bu sırada Amerika şimdiki Rusya toprakları olan bölgelere de girerek ele geçirmeye başladı. Başkent Moskova'ya artık çok yaklaşmıştı Amerikan ordusu. Avrupa Birliği ise sırayla Litvanya'yı, Letonya'yı ve Estonya'yı kurtararak hakimiyeti altına aldı. Çok geçmedi ki Belarus üzerinden de ilerlemeye başlayan Avrupa ordusu çok hızlı bir şekilde yıldırım harekatıyla burayı da komple ele geçirdi. Danimarka tarafında ise Sovyetler AB ordusunu geriye püskürterek burayı almış durumdaydı. Kuzey Denizi'nde yaşanan deniz savaşı ise her iki tarafında bölgeye getirdiği bütün gemilerin patlatılarak yok edilmesiyle sonuçlanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri ise ilerliyor ve başkent Moskova'nın kapılarına dayanıyordu. Fakat bu sırada Sovyetlerin sözlü olarak tehdidi geldi ve Amerika'ya diyordu ki Moskova'ya girdiğin anda elimdeki bütün nükleerleri fırlatıp dünyayı bir cehenneme
aleyhime çevireceğim. Haydi, yiyorsa bir adım daha at, dedi. Bunun üzerine Amerika mecburen ilerlemeyi durdurmak zorunda kaldı. Artık savaşın son zamanlarına gelinmişti. Böylece sınırlar bu şekilde kalarak savaş son buldu.